Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeniden bir sırt çantasıyla karşınızdayım. Sizlere daha önceden böyle aslanlı çalışmıştık. Hatırlarsınız eski takipçilerim. Aslanlı Hello Kitty'li çalışmıştık. Yine buna benzer bir çanta. Bu sadece bir tık daha büyük çalıştım. Daha böyle İlkokula giden yeğenim var. Ona hediye diye çalıştım. Aslanı 16'ya zincirle başlamıştım. Bunu da 20 zincirle başladım. Şimdi hatırlayamıyorum. 21 de olabilir. Videoda biraz sonra görürsünüz. Tek farkımız bu arkadaşlar. O yüzden bir tık daha büyük oldu. Size zincir sayısına göre çantalarınızı daha küçük ve daha büyük yapabilirsiniz. Evet, bu sefer çantamızı unicorn çalıştım. Çok isteniyordu. Size şunu hatırlatayım. Boynuzunu biraz daha örebilirmişim. Videoda biraz sonra boynuzu şu kısımda 6 sıra düz örün demiştim. Bunu toplam 10 sıra yaparsanız daha da güzel olacaktır. Daha belirgin olacaktır. Şimdi ben videoyu çektim. Aşama aşama. Şimdi bu bitmiş hali. Yani bir ikinciyi örmedim. Şimdi o yüzden de burada hatırlatma yapıyorum size. Boynuzumuzu zaten yukarı yazı yazıyorum biliyorsunuz. Buraya 10 sıra yazacağım. Düz yerine. 10 sıra düz örün diyeceğim. Orada 6 yaz demiştim. Evet. Bu şekilde sırt çantamız. Arkamızda askılarımız. Şimdi size gerekli malzemeleri de söyleyelim ve videomuza başlayalım. Şimdi ana rengimiz, ben böyle bir pembeyle çalıştım. Pamuk şeker gibi rengi veya toz pembe gibi. Nitmi Hello Kadife 3 tane gerekli arkadaşlar. Bundan 3 tane gerekli. Renk kodu 911, 100 gram 120 metre. Bu 120 metre önemli. Şimdi siz mesela başka bir marka aldığınızda ip kalınsa ona göre metresi az olur. O zaman da çantanıza yetmez. Ve sayılar da değişir. Şimdi bu dediğim gibi 120 metre. Nitmi'ye uygun Volansiyars ve Himalaya Dolpik'le de örebilirsiniz. Çünkü kalınlıkları birbirlerine yakın arkadaşlar. Bundan 3 tane lazım. Sarı kullandım bacak kısımlarına. Siz hangi rengi yapacaksanız bundan da bir tane gerekli. Bu da yine Nitmi Hello Kadife ve renk kodum 916 bir tane. Diğerleri de evdeki artan iplerinizden hangileri varsa böyle size kalmış arkadaşlar. Yani renk yok mesela. 2 renkle de çalışabilirsiniz. Sorun değil. Tığ olarak da şimdi yine kadifenin içine koton ip kattım arkadaşlar. Böyle daha tok, daha böyle dayanıklı olsun diye. Uzun ömürlü olsun diye. Yine kendi renginden bir koton kullandım. Onda 1,5 yumak gidiyor. 50 gramdan. 100 gram yani bir ip alın. Şimdi onu ip kattığım zaman bu ipleri buraya şeyle ördüm. 8 numara 5 milimle ördüm. İp kattığım için daha kalınlaştı. Daha sonra kapak kısmına ipsiz ördüm. Onu da 7 numara 4 milimle. Daha sonra gözümüzü örüyoruz kotonla. Koton ipler de gerekli. Beyaz, siyah ve açık renk. İstediğiniz renkten yapabilirsiniz. Artın iplerinizden. Onu da bu renk silinmiş. Bu da 2,20 veya 2,5 numaralarla örebilirsiniz. Boynuzumuzda ben Lanosa Alara'nın simsim kullandım. Böyle ışıltılı olsun diye. Şu
Şu şekilde sim Lanos Alara. Veya düz ipe sim katabilirsiniz. Böyle şal ipleri var biliyorsunuz, simli. Onlardan da katabilirsiniz. Onlar ince olduğu için o da olur. Böyle fikirler de yapabilirsiniz. Veya düz yaparsınız. Şunları da çiçek olarak kendim evdekinden koparıp taktım. Çiçek örmeye artık çok yoruldum. Bayağı bir uğraştım. O yüzden buraya da böyle yapay çiçekler yapıştırdım. Çünkü oyuncak değil bu. Çanta. İlkokula giden benim yeğenim. Onu yaptım. Ayrıyeten askılarımız için şöyle aparatlar gerekli. Takma yerler için. Bunları da Hobbimon'dan bulabilirsiniz. Hobbimon'dan kit halinde de alabilirsiniz. Yine iç kısmına da şöyle yapışkanlı, pardon, bu dikilen mıknatıslı çıt çıtlardan dikeceğiz içine. Şimdi aklımda olan bilgiler bunlar. Yine aklıma gelirse söylerim arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen çantamızı örmeye başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar. Bu yeni kanalım, eski kanalım değil. Abone olduğunuzu sanırsınız ama çünkü çoğu kişi diyor ben zaten aboneyim diyor ama o eski kanaldaydı. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha iyi, daha eskisi gibi yükselmem için, yeni takipçiler için bunlar gerekli. Desteklerinizi eksik etmeyin. Evet. Hadi bakalım yapıma başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Biraz daha sayımız fazla. Şöyle tabanın bitmiş hali. Size gösterelim. Evet, tabanımın bitmiş hali 23 santim. Boyu da şuradan 24 santim, hatta 25 santim boyumuz. Şimdi taban için hemen zincir çekeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar çantamızı yaparken 2 tane tığ kullanacağım. İp kattığımız için ipimiz daha kalın olacak. O yüzden 8 numara 5 milimle öreceğim. Daha sonra kapak kısmında 7 numara 4 milimle öreceğim arkadaşlar. Kapak kısmına ip tek kat olur. Sadece kadife ile öreceğim arkadaşlar. Şimdi hemen, evet, çantamıza başlamadan önce 2 tane tığ kullanacağım arkadaşlar. Gövde kısmına çift kat yaptığımız için 8 numara 5 milimle öreceğim. Daha sonra kapak kısmını tek kadife ile öreceğim. Onu da 7 numara 4 milimle. Buna yakın tığlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iki renk, iki ip kullanacağım için kalın tığımla örüyorum. Şöyle önce ipimi uzun, ortadan başlayacağım. Biraz uzun bırakıyorum. Şöyle 1 metre kadar çift kat yapacağız çünkü. Şöyle bir başlıyoruz önce. Şimdi bunun üzerine uzun bıraktığımız ipi tığın üzerine alıyoruz ve kapattık, zincir yaptık. Tekrar tığın üstüne aldım, 2 oldu. Tığın üstüne aldım, 3, 4. Bu şekilde çift bir zincir oluyor arkadaşlar. Çift katlı taban daha güzel oluyor, deliksiz oluyor o zaman zincirler. Bunu toplam 21 tane olana kadar yapalım. 21 tane zincirimiz olacak.
Evet, 21 tane zincirimi çektim. Size yine de bir saatimi vereyim arkadaşlar. Çünkü ipin kalınlığına göre bu değişecektir. Hani 21 zincir benimki. Kalın eğer bir iple yaparsanız o daha çok kocaman olacaktır. O yüzden bunun santimi, evet, 15 santim arkadaşlar. 15 santim zincirimizin boyu. Şimdi hemen bir atlıyorum. İkincinin içine şöyle, bakın, tam ortaya batıyorum. Ortaya battığınızda iki burada iki burada olmuş oluyor. Ortadakine iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, aynı boşluğa ve iki. Bundan sonra son ilmeğe kadar hep her birine tek batalım. En sondakine 4 tane batacağız. Yine aynı şekilde bakın. Şuranın içine tam ortaya batıyoruz. 1, 2, bakın şu ortaya. 3, 4, 5. Evet, 18 tane zincirimize tek battım. Son zincirin içine 4 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Köşemizi döndük. Şimdi yine burada 18 tane zincirimizin bu tarafındaki aynı karşısına gelen boşluklara batıyoruz. 18 sık iğne yapalım. Evet, 18 tane zincirimizi yine tek battık. Şimdi ilk başladığımız yere geldik. 2 tane sık iğne yapmıştık ilk başladığımız ilmeğe. Şimdi o 2 tane daha yaparak 4'ü tamamlıyoruz. Burası 4'tü. Köşemizi döndük. Burada 2 ile başladık ve o yine ilk başladığımız boşluğa batıp 2 tane sık iğne yaparak köşemizi 4'e tamamladık. Burası bizim şeyimiz olsun. Sıra başımız. Farklı bir ip takarak araya devam edelim. Şimdi ikinci sıradayız. Şimdi bu ilk iki ilmeğimize çift batıyoruz. Peş peşe. Aynı boşluğa iki tane. Tekrar yanındaki boşluğa iki tane sık iğne. Evet, iki tane peş peşe arttırmış olduk. Şimdi yine 18 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 18 tane ilmeğimize tek battık. Köşeye geldik. 4 tane köşemizi ilmek yapmıştık. Şimdi bunlara yine hepsine çift batıyoruz. 4 tane, yani peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci arttırmamız. Yanındakine de çift. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma ve dördüncü arttırma. Evet, 4 tane sık iğnemize peş peşe arttırdık, çift battık. 18 tane yine tek batarak tek batıyoruz. Ondan sonra 2 kalacak. Evet, 18 tane sık iğneye tek battık. En son 2 tane kaldı. Bu 2 taneyi de çift batarak
köşemizi tamamlıyoruz. 4'e tamamlamış oluyoruz. 4'ün yarısını yapmıştık. Yarısını şimdi yapıyoruz. Evet, çift battık. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıradayız. İpimizi bu tarafa alalım. Şimdi bir tek bir çift yapalım. Bir tekle başladık. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Daha sonra 19 tane ilmeğe tek batalım. Evet, 19 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Yani çift battık. Bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. 4 tane arttırışımızı yaptık. 4 de burada oluyor her sıra. Toplam 8 arttırma oluyor. Evet, gördüğünüz gibi başladığımız zincir yeri hiç delikli olmadı. Çok güzel oldu. Şimdi burada da yine 19 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 19 tane sık iğneye tek battık. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Yani çift battık. 4'e tamamladık. Evet, 4. sıradayız. 2 tane tek. Bir arttır. Çift batalım. 2 tane tek. Bir arttır. Evet, burada yarısını yaptık. 2 arttırma. Evet, 20 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 20 tane tek battım. Bir arttır. Evet, çift yaptık. 2 tane tek. Bir arttır. İki tek. Bir arttır. İki tek. Bir arttır. 4 tane arttırmamı yaptım köşemde. Şimdi bu tarafta da yine 20 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 20 tane tek battık. Bir arttır. 2 tane tek ve bir arttır. 4. sıramızı bitirdik. 5. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, arttırmalar zaten alt alta denk gelmekte. Şimdi 21 sık iğneye tek batalım. Evet, 21 tane sık iğneme tek battım. Bir arttır, 3 tek,
Bir arttır. Üç tek. Bir arttır. Üç tek. Bir arttır. Evet. Toplam bu köşemde yine 4 tane arttırışım yaptım. Yirmi bir sık iğneye tek batalım. Evet, 21 tane tek battım. Bir arttır. 3 tek. Bir arttır. Evet, sıramızı bitirdik. Burada yine 4 arttırışımızı yaptık. 4 4 8 tane artmış oldu. Şimdi son sıradayız. 6. sıramızdayız. Tabanda son sıra. Burada da 4 tekle başlıyoruz. 4 tane tek, bir arttır. 3 4 tek, bir arttır. 4 tek, 3 4 bir arttır. Evet, 22 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 22 sık iğneme tek battım. Bir arttır. 4 tek, bir arttır. 4 tek, bir arttır. 4 tek, bir arttır. Evet, 4 artışım yaptım. 22 sık iğneye yine tek batalım. Evet, 22 tane tek battım. Bir arttır. 4 tek, bir arttır. Evet, dördüncü arttırmamı, bu en son 8. olmuş oluyor. 2 burada, 4, 2 burada, toplam 8 tane arttırmamı yaptım ve tabanımızı bitirdik. Sıra sonunda 84 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Şöyle bir daha bakalım. Evet, 24 santim. El sıkılığına göre değişiyor arkadaşlar. Bu da 20 santim arkadaşlar. Bu 20 santim, bu 24 santim. Dediğim gibi bu tarifle de yapabilirsiniz. Daha küçük istiyorum derseniz. Bu bir tık daha büyük oldu. Bir tık daha büyük. Şimdi 7. sıradayız ve yukarıya çıkacağız. Yine B'li oyadan batarak, yani şöyle arkadaki tek kata batıyoruz. Buna batarken şuradaki hemen bir alttaki düz çizgiye de o kata da batalım ve çift kat olsun. Delikli olmasın. Tek alırsanız şöyle
böyle delikli olur. O yüzden hemen altındaki şu düze de batıyorum ve çift kat olmuş oluyor. Böyle sağlam bir çalışma oluyor arkadaşlar. Bak şuraya arkadaki tek kata batıyorum. Hemen bir alttaki düze de batıyorum. Şöyle. Evet, sıra sona kadar bu şekilde hepsine tek batıyoruz. Artık hep bu şekilde döne döne öreceğiz. Evet, beloğuyla yukarıya çıktıktan sonra arkadaşlar bununla beraber 7. sırayla beraber toplam 33 sıra eksiltme artırma yapmadan döne döne düz öreceğiz. Şurası sıra başımız. Buradan hemen geçiş yapacağız. İlmek kaydırmak yok. Bir zincir çekmek yok. Hemen buraya geldim. Direkt geçiyorum. Sık iğne öre öre döne döne. Burayı bakın, hiç işaret yok. Döne döne buraya kadar örüyoruz. Sıra başıma kadar geldim. Buraya geldiğimde artık çantamızın kapağını yapacağız. O yüzden kapağı yaparken sadece tek kat kremle çalışacağım. Bu ipimi de kopardım. Kotonu koparmış oldum. Şimdi şöyle yerimi belirleyeceğim kapak için. Evet, şimdi çantamızın kapak kısmını ayarlayacağız arkadaşlar. Önce çantayı şu düz bir şekilde yerleştirelim. İlk başladığımız şu düz zinciri şöyle düz bir yerleştirdik. Daha sonra şöyle ayarladım. Şöyle bir esnetiyorum da. Şimdi çantamızın toplamı 84'tü. Toplam 84. Bunun yarısı 42. Şuran burası 42. 42 84. Şimdi bu 42'nin de yarısı, tekrar yarısı 21 arkadaşlar. Burası 21. 21 toplam 42. Buraya kadar buldum. Şimdi biz kapağımızı 30 sık iğne ile yapacağız. 30'u tam ortaya ayarlayacağız. Şimdi önce burayı bir bulduk, tamam mı? Buradan burası 21. Buradan burası şuraya, şurası da 21. Toplam burası 42. Şimdi buradan bu tarafa 15 sayalım. 30 ya. 30'un yarısı 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 15 şurası. Evet, 15 burası. Bu tarafta 15 sayalım. Şu mavi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. Evet. Burası da 15. Toplam burası şimdi 30 tane sık iğne. Bulduk. Kapak yerimizi bulduk. Şimdi ipim burada kalmıştı. Buraya kadar ilmek kaydıracağım. Buradan devam ediyorum. Şimdi kırmızıyı aldım. Artık koton iple örmeyeceğim. Şimdi buraya kadar bir gidelim. İlmek kaydırarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmek kaydırdım. Evet, işaretleyiciyi çıkarıp şimdi 30 tane sık iğneye tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5,
27, 28, 29 ve 30 tane sık iğneye tek battık kapağı için. Bir zincir çekip dönüyoruz. Hemen ilk ilmeğe batıp tekrar 30 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 30 tane tek battım. Bir zincir çekip tekrar dönüyorum. Yeniden sıra sonuna kadar hemen ilk ilmekten başlayıp hepsine tek batıyoruz. Evet, çantamızın kapak kısmını toplam 23 sıra düz ördüm arkadaşlar. Gittim geldim ve 23. Şimdi biraz yuvarlatacağız. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlıyorum. Yanındakine batarak sıra sonuna kadar, sıra sonunda 2 tane kalana kadar hepsine tek batalım. Evet, sıra sonunda 2 tane sık iğnemiz kaldı. Bunları da batıp çıktım. İkinciye batıp yukarıya çıktım. Şimdi bu 3 ilmeği bir kapattık. Burada eksimiş oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine bir atlayıp yanındakine batalım. Yuvarlatıyoruz. Eksiltmiş olduk. Yine sıra sonunda 2 tane kalana kadar her ilmeğe tek batalım. Evet, sıra sonunda 2 sık iğnemiz kaldı. Yine batıp çıktım, bekletiyorum. Yanındakine batıp çıktım. Şimdi bu hepsini bir kapattım. Bir zincir dönüyorum. Gördüğünüz gibi eksilterek yuvarlattık. Şimdi yine bir atlayıp yanındakine batalım. Yine hepsine tek batıyoruz. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Evet, sıra sonumuzda yine 2 sık iğne kaldı. Bunları da batıp çıkalım. İkinciye batıp çıktım. Hepsini bir kapattık. Şimdi burada artık ipimizi koparacağız. Bir zincir çekip koparalım. Biraz uzun koparacağım. Şöyle hemen dipten koparmıyoruz. Evet. Şimdi bunu şöyle aralardan geçerek saklayalım. Şimdi sarı ipimizle hemen çevresinden çantamızın bu kısmını hep sarıyla örelim. Bir sıra sık iğne gidelim. Evet, şuradan hemen kenardan başlayacağım. Buralar şimdi içeriye katlayacağız. İçeride kalacağı için görünmeyecek. Sarı ipimizi şöyle sabitledik. Hemen şu yandan giriyorum, ortadan ve her ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Çantamın bütün çevresini sarıyla gideceğim. Hemen karşıya geçiyorum. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Evet, hiç atlamadan sık iğnelerimize devam edelim. Evet, çantamızın bütün çevresini sarı renkle bu şekilde dolandık. Başladığımız yerde koparıp ipimi içeride gizledim. Şimdi çantamızın, unicornumuzun bacak ve kollarını çalışacağız. Hemen
bacağımızla başlıyoruz. İpimizi sabitleyelim. Evet, sabitledim. 2 zincir ve bir atlıyorum. İkinci zincirin içine 6 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 ilk ilmeğe batıp ilmek kaydırdık. Bir zincir. İkinci sıradayız. İşte her ilmeğimize çift batıyoruz. Peş peşe 6 tane arttırıyoruz. Sayımız 12 olacak. Evet, 2 4 6 8 10 12. Evet. İkinci sırada hep sayalım, kontrol edelim. Başlangıç yerine, çünkü ilmek kaydırdığımız için yanlış yere basmış olabiliriz. Şimdi üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar. Bir tek, bir çift. Evet, sıra sonunda 18 sık iğneye ulaştık. Dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. Yine 6 tekrar, 2 tek, bir arttır. 24 sık iğneye ulaşacağız. Evet, dördüncü sıramızı bitirdik. Şöyle de elimizle de düzeltelim, çekiştirip el düz yapalım. Şimdi 5. sırada arkadan öreceğiz. Tığımı hemen şu arkadaki, ilk sıramız burasıydı ya, birincisi. Bunu tığı şöyle arkadan alıyorum. Buradan yanındakinden çıkıyorum. Sık iğne bu şekilde yapıyoruz. Arkaya geçtim. Yanındakinden çıktım. 2 oldu. 3 4 5 bu şekilde 24 tane ilmek yapacağız. Yukarıya doğru çıkmış olacağız. Eğer zorlanırsanız normal şuradan BLO'dan batarak da örebilirsiniz. Sorun değil arkadaşlar. Evet, 24 ilmeğimizi arkadan ördüm. Şimdi 3 tane ilmek kaydırıyorum. Pembe ipe geçeceğiz. Bir zincir çekip koparalım. Elimizle de şöyle esnetelim. Düzeltelim. Pembe ile devam ediyoruz. İpimi sabitledim. Şimdi ilmek kaydırmıştık. Hemen sıra başımız zaten burada ipimiz. İlk ilmek kaydırdığım sıra başımdı. Şimdi buradan her ilmeğe tek batıyoruz. 3 sıra düz öreceğiz. 3 4 5. Evet, pembede birinci sırayı tamamladım. 1 2 3 4 5 6. sırayı bitirdik. Şimdi hemen 7. sırada ilk ilmeğimizin hemen batarak devam ediyoruz. Direkt devam ediyoruz. Döne döne örüyoruz. Şimdi bu 1 2 ve 3. 3 sıra düz örelim pembeyle. Evet, 6 7 ve 8. sıralarımızı düz ördük. 9. sıradayız. 6 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Birinci azaltmamız.
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı azaltma. Geri kalan 6 taneye tek batıyoruz. Ve 18 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, şimdi 8 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, toplam 8 sıra düz ördüm arkadaşlar. İçine de elyaf doldurdum. Gayet yumuşak doldurdum gördüğünüz gibi. Çanta olacağı için öyle çok doldurmanıza gerek yok. Yumuşak olsun yeterli. Şimdi kapatacağız ayağımızı. Bu şekilde dikerken ayak böyle görüneceği için. Şimdi başlangıç yerimiz de arkada kaldı. Şu yana kadar 5 tane sık iğne tek batıyorum. 1 2 3 4 şöyle katladığımda nereye denk gelirse 5 tane tek battım. Şimdi yan ortaya gelmiş oldum. Bunları kapatacağız bu şekilde. Hemen sıradakine batıyorum ve karşıya batıyorum. Örerek sık iğne ile kapatıyoruz. Buraya ve karşıdaki ilmeğe batarak kapatıyoruz. Buraya ve aradan karşıya da bu şekilde kapatalım. Evet, bütün ilmeklerime tek batarak ayağımı bitirdim. Bir zincir ve koparıyoruz ipimizi. İçeriye çekiyoruz. Evet, şimdi kolumuzu da evet ayaklarımız böyle yaptık. Şu kolumuzda yine bu aynı şekilde başlayalım. 6, 12, 18 yapalım. Evet, kolumuzu yaptık. Şimdi yapıyoruz. 3 sıra ördüm arkadaşlar. 6, 12, 18 diye. Şimdi 4. sıradayız. 5 tane tek, bir artır yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir arttır. Tekrar 5 tek, 3, 4, 5, bir arttır. 5 tek, 2, 3, 4, 5, bir arttır. 5. Evet. Şimdi bir sıra sarıyla örelim. Evet, bir sıra sarı örüyoruz. Daha sonra pembeye geçeceğiz. Evet, bu arada sayımız 21 oldu. 3 tane arttırma yaptık. Evet, 5. sırayı bitirdim. 3 tane ilmek kaydıralım. 2, 3, bir zincir çekip koparıyoruz. Pembeye geçelim.
İpimizi sabitledik. Hemen ilk ilmek kaydırdığımıza batalım. Sıra başımız burası. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir tane batalım. 21 sık iğne. Evet, 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. 6, 7 ve 8. sıralarımızı. Şimdi 9. sıradayız. 3 tane azaltma yapacağız. 5 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azalt. Tekrar 5 tek. 2, 3, 4, 5. Bir azalt. Tekrar 5 tek. 3, 4, 5. Bir azalt. Toplam 3 tane azaltma yaptık. 18 sık iğneye düştük. Şimdi 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 6 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar ve elime biraz elyaf doldurdum. Öyle çok doldurmuyoruz. Az olacak. Şurası bile fazla, birazcık alayım. Evet, şimdi yine iki ucu kapatacağız. 15 15 sıra ördük. 16. sıramda karşılıklı sık iğne ile kapatıyorum. Evet, kolumuzu, ayaklarımızı yaptık ve bitirdik. Bir zincir çekip ipimizi koparalım. İplerimizi de içeriye çekelim. Evet. Kollarımıza tamam. Bu şekilde bunları dikeceğiz ya da yapıştıracağız. Evet, şimdi çantamızın kulaklarımızı yapalım. Evet, kulağımızı da bu şekilde öreceğiz. Yine zincirin içerisine 6 tane sık iğne yaptım birinci sıramızda. İkinci sıramızda bir tane tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır yaptık. İkinci sıramızda 3 tane arttırmış olduk. 9 oldu. Şuraya ipimizi takalım. Evet, şimdi 3. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır yapalım. İki tek, bir arttır. 2 tek, bir arttır. 2 tek, bir arttır. Evet, sıra sonunda 12 sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız. 3 tane tek, 1, 2, 3, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır.
Yine 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 15 oldu. 5. sıradayız. 4 tek, 2, 3, 4, bir arttır, 4 tek, 3, 4, bir arttır, 4 tek, 4, bir arttır. Evet, yine 3 arttırma yaptık. 18 sık iğneye ulaştık. 6. sıradayız. Son arttırma yapıyoruz. 5 tane tek, 3, 4, 5, bir arttır, 5 tek, bir arttır yapalım, bir arttır, 5 tek, bir arttır. Yine toplam 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 21 oldu. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, toplam 3 sıra düz ördüm. Şimdi azaltma yapacağız. 10. sıradayız. 5 tane tek, 3, 4, 5, bir azalt, 5 tek, 3, 4, 5, bir azalt, 5 tek, 3, 4, 5, bir azalt. Evet. Sayımız yine 18'e düştü. Şimdi kulağımızı kapatacağız. Kulağımız bitti. Kapatırken de şunu da artık çıkaralım. Kapatırken bir sık iğne atlayıp şimdi bir tane şöyle bir sık iğne ördüm. Bir atlıyorum, yanındakine batıyorum, hemen karşıya gelen ilmeğe. Bir tane atlıyoruz ve sıkış örüyorum. Bir atlıyorum, yanındakine. Bir atlıyorum, yanındaki. Ve bir atlayıp yanındakine. Bu şekilde kıvrılmış oldu. Birazını çekip ipimizi koparalım. Şimdi çok da emin değilim, diksek mi, yapışırsam mı? Şöyle kulaklarımız hazır. 2 tane yaptık. Şimdi bu videomuzun sonuna geldik. Çantamızın gövdeyi hazırladık. Ayak, bacak ve kulakları hazır. Şimdi bir dahaki bölümde diğer detaylarını yapacağız ve bitireceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.